Herkese merhabalar. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlayacağım. Aslında aklımda bambaşka bir konu vardı ama güzel bir soru. Hem ona destek olurum hem de belki bu şekilde başka destek arayanlar vardır. Onlara da yardımcı olurum. Okuyorum mesajı. Ayşe Hanım merhaba. İsmim Şu an halihazırda İtalya'da çevre mühendisliği master öğrencisiyim ve tezimi Belçika'da bir araştırma merkezinde yazmaktayım. Henüz fiziksel olarak Belçika'ya gelmedim fakat İtalya oturum iznim yenilenmez. Tez dönemim boyunca yaklaşık 3 ay kadarlık bir süre Belçika'da bulunacağım. Açıkçası ilk hedefi Hollanda olan birisi olarak oradaki bahsedilen bazı problemler, başta konut, kafamı çok karıştırdı. Ardından sizi YouTube'dan keşfettim, bazı videolarınızı da izledim. Eğer videolarınızda bahsettiyseniz ve ben gözden kaçırdıysam şimdiden affola. Fakat yine de size bu konuyu danışmak istiyorum. Belçika'da da Hollanda'da olduğu gibi bir zoekjaar süreci varmış. Ve ben tezimi orada yazdığım için mezuniyetimin ardından bu vizeye başvurma imkanım varmış. Sizce bu değerli bir yatırım olur mu? Yoksa Hollanda'nın zoekjaar vizesi daha mı iyidir? Kısacası bir Belçika-Hollanda kıyaslaması yapabilir misiniz diye sormak istedim. Çok teşekkürler, selamlar. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Bu kanalı açtığımdan bu yana bana gelen mesajların her zaman en kalitelisi bu arkadaşımız gibi haddini bileni erkeklerden geliyor. Kadınlar zorluyor. Şimdi zoekjaar vizesi aslında job search year diye düşünebilirsiniz. Çünkü herkes Felemenkçe bilmiyor olabilir. Yani bir yıl boyunca iş arayabilmeniz için size sunulan bir vize türü. Oturum hakkınız var. Şimdi Belçika'nın Hollanda'dan farkı şu noktada. Hollanda bu tarz vize türlerine daha açık ve bunun için firmaların uygulamak zorunda olduğu bir prosedür yok. Ancak Belçika özelinde siz bir iş bulduğunuzda bu işverenin size sponsor olması, sizin için single permit alması gerekiyor. Ve bu da ortalama 4 ay sürüyor. Hatta şu an epey bir yoğunluk var yine. Böyle dönemsel çok değişiyor. Yani biz buraya geleli 2,5 yıl oldu. 2,5 yılda kimi ay çok hızlı oldu, kimi ay çok yavaş oldu, kimi yani her çeyrekte, her 2 çeyrekte bir değişiyor gibi düşünebilirsiniz. Şu aralar epey yoğunluk var ve 4 ayı buluyor. Geçen de var. Bu süreç içerisinde firmalar özellikle kısa dönemli projeyle çalışıyorsa bu prosedürü birazcık hantal buldukları için bazı firmalar da buna aşina olmadıkları için bizleri işe almaya yani sizin gibi değerli arkadaşlarımızı işe almaya çok sıcak bakmayabiliyorlar. Mesela ben diyelim ki iş bakacağım burada. Bana şunu soruyor. Benim senin için single permit almaya ihtiyacım var mı? Eğer ben herhangi bir firmaya eşimden dolayı çalışmıyorum burada yani benim sadece oturum iznim var, çalışma iznim yok. Benim için single permit alır mısınız dediysem o zaman diyeceksem 10 firmanın 8'i zaten baştan ben bunlarla uğraşamam diyor. Bu konuda hangi firmalar daha iyi? Tabii ki international firmalar. Çünkü global oldukları için bu tarz alımları çok sık yapıyorlar. Zaten çeşitliliğe çok önem veriyorlar firmalarında. Belki birazcık da Belçika'ya baktığımız zaman küçük bir ülkeye gerçekten ihtiyaç da duyuyorlar yani alanında uzman kişiye. Bu yüzden uluslararası firmalar bir tık daha sıcak bakıyor ve zaten bu uluslararası firmalar hali hazırda ajanslarla çalışıyor ve onlar da single permit nasıl alınır, size nasıl destek olunur, kağıt kürek işlerinde destek oluyor firmalara. Sözün özü Hollanda ile Belçika'nın en temel farkı bu. Hollanda'da firmalara baktığınızda daha çok bu konuya sıcak bakar. Çünkü onun için Hollanda'daki bir firma için bir bürokratik süreç yok ama Belçikalı bilmiyor olabilir, uzak bakabilir, bu konuyla uğraşmak istemeyebilir. Böyle bir problem var. Ben problemiyle başladım. Şimdi avantajı bana göre tabii ki devam etmek isterim. Şimdi Hollanda'da yüksek nitelikli göçmen vizesi diye bir vize türü var. Ve bu vize türünde vergi avantajı var. Ve bu vize türü 30-40 günde halloluyor. Yani siz bir işverenden teklif aldığınızda çok hızlı bir şekilde Hollanda'ya yerleşebiliyorsunuz. Belçika'da bu var ama bunun için Belçika standartlarına göre epey yüksek. Yani 80-90 ve dahi 100 bin brüt yıllık maaş üzerinde bir maaş almanız artı
Belki yüksek lisansınız, doktoranız, araştırmalarınız, teziniz falan böyle bayağı bir prosedür gerekiyor açıkçası. O da mavi kart diye geçiyor sanırım Belçika'daki. Ve Belçika'ya gelen mühendislerin ya da işte nitelikli göçmen diyebileceğimiz göçmenlerin belki %10'u buradan faydalanıyor. Hollanda çok daha fazla tercih ediliyor. Her şeyden önce prosedürü çok net. Diyor ki işte yüksek nitelikli göçmen vizesinde 5 yıllık mühendis, 5 yıl deneyimi olan mühendis minimum şu kadar almalıdır. İşte maksimum şu kadar almalıdır. Her şey çok belli. Bu yüzden de birçok kişi Hollanda'yı daha cazip görüyor. Aynı şekilde İngiltere'de sona erse de Ankara Anlaşması hala Hollanda için devam ediyor. Yine biraz zor ama devam ediyor. Hollanda İngilizce ile çok daha rahat hayatınızı devam ettirebileceğiniz bir ülke. Belçika'da kısmen öyle ama bölgesel çok değişiyor öyküler. Özellikle işte Valonya'da yaşıyorsanız mesela Fransızca bilmeden çok da mümkün değil örneğin. Eğitimi olsun, hani çocuğunuz varsa çocukların eğitimi olsun. Bu ve bunun gibi sebeplerle Belçika çok daha kompleks geliyor insanlara ki ben bugün buradan baktığımda hak veriyorum. Ankara Anlaşması dedik, yüksek nitelikli göçmen vizesinin çok daha kolay olması, sınırlarının çok belli olması dedik, vergi avantajı dedik ve maaşlar da çok daha yüksek olduğu için Hollanda çok daha fazla tercih ediliyor. Bu ne demek? Rakibiniz çok daha fazla demek. Yani Belçika'da işte Facebook grupları, WhatsApp grupları, o grupları, bu grupları, şu grupları, ODTÜ'lüler, Bilkentliler, Hacettepe'liler, tıp mezunları böyle onlarca grup var. Herkesi bir araya toplasanız 1500-2000'in üzerinde bir insan duymuyor, bilmiyor, görmüyorsunuz. İstisnalar vardır. Belki evvelden gelmiştir, hiçbir gruba dahil değildir, hiçbir toplantıya, işte bir seminere, bir etkinliğe, bir sosyalleşme için herhangi bir aktiviteye gelmiyordur. Onlar olabilir ama Hollanda'da bazı şehirlerde bu kadar Türk var. Bazı şehirlerin %80'i Türk olmuş artık. Böyle olunca da birazcık daha böyle belki hani Münih, Berlin, hani iyiden iyiye bir Almanya vibe'ı var. Bana kalırsa yine buradan baktığım işte çocuklar daha yarışçıl bir ortamda. Yani expatler İngilizce öğrenmenin dışında farklı bir dile çok da meraklı değil. Zaten hani karı koca özellikle iyi bir maaş alıyorsa yani o kültürde yoğrulmak yerine kendi alanlarını açıp orada kendi komünlerinde yaşamayı tercih ediyor gibi duruyorlar buradan baktığımda, onlardan dinlediğimde. Böyle olduğu için de ben Belçika'yı daha avantajlı görüyorum. Çünkü Hollanda'da çok daha fazla iş varmış gibi görünüyor olabilir. Ancak rakibiniz çok ve rakipleriniz de az biraz deneyime sahip olan insanlar değil. Bazıları sırf Amsterdam'da yaşamak için bile Hollanda'yı tercih edebiliyor. Mesela parası var, gerçekten iyi bir yaşam standardı var. Uzaktan çalışıyor. Ankara Anlaşması'yla gidip Amsterdam'da yaşıyor örneğin. Yani şu an gerçekten konutlar böyle tercih edilebilir bölgelerde 2000 euronun üzerine çıkmış durumda birçok yerde. Tabii ki hani böyle kıyıda, kırsalda nem problemi olan küçük bir daire tutmak tabii ki her zaman daha ekonomiktir ama Belçika'da yaşam kurmanın maliyeti ilk etapta bana göre daha kolay. Herkesin en çok bahsettiği şey ise şu: Belçika'daki sağlık sistemi Hollanda'dan çok daha ileride. Hollanda'da çok daha fazla sigorta ödüyorsunuz ama bunun karşılığını çok daha az alıyorsunuz. Belçika'daysa yani yılda 100-150 euro arası bir ücret ödeyerek, tabii ki ekstra ücretler ödüyorsunuz muayeneler esnasında vesaire ama gerçekten çok cüzi ücretler. Sağlıktan yana sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani bir yerde yaşarken en önemli şeyler bana kalırsa işte barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, bu tarz şeyler. Bunların dışında herkesin aklına gelen diğer yaşam maliyetleri, işte market alışverişi vesaire. Yani Hollanda birazcık daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim market alışverişi kısmının. Belçika bir tık daha pahalı bu tarz konularda ama tek başınıza olacağınızı varsayarsak eğer hani ne kadar fark edebilir ki? Yani bir kişinin mutfak masrafı Belçika ile Hollanda arasında çok da fazla fark etmez bana kalırsa. Yani ben olsam Belçika'yı tercih ederdim ama
Eğer daha böyle expat bir yaşam sürmek istiyorsam, daha kendi komünümde yer almak, bir tık daha modern diyebileceğimiz bir ortamda yaşamak istiyorsam da belki daha gençsem de Hollanda'yı tercih ederdim. Daha yarışçıl bir kafam varsa, hani memur kafası yok tabii ki Belçika'da, ama Belçika'da çalışmak da, yaşam da Hollanda'ya göre bence bana kalırsa daha sakin. Ama Hollanda çok daha efor istiyor. Dediğim gibi mesela ben birçok podcast dinliyorum. Birçok YouTube kanalı takip ediyorum. Özellikle işte ilk 6 ay deneme sürecinde Hollanda'da bayağı geri bildirim veriliyor. Bayağı performans bekleniyor. İnsanlar sıkıntı yaşıyor. Yani dışarıdan baktığımızda Hollandalılar, ya bana da Hollandalı göçmenler daha havalı, daha wow geliyor. Sanki orası Nişantaşı, Belçika, Bağcılar gibi geliyor bazen. Burada yani etkinliklerde baktığınız zaman işte Hasselt'ta, Brüksel'de, Gent'te falan böyle daha makul, daha yurdum insanı etkinlikler var. Yani konser salonlarımız bile öyle açıkçası. Yani Hollanda mesela bir tiyatro oyunu geldi yakın zamanda. Hollanda'da 4 ayrı yerde, 5 ayrı yerdeyse Belçika'da bir yerde belki bu tarz sanat sepet işlerine ulaşmak Hollanda'da daha çok kolay. Konserler çok daha fazla, daha canlı Hollanda. İnsan şöyle düşünüyor, Belçika Hollanda arası ne kadar ki, yani işte 1,5-2 saatlik mesafeye de konsere de giderim, tiyatroya da giderim. Ama yaşarken o olaylar öyle pek gelişmiyor bana kalırsa. İllaki zorlanılıyor. Başka aklınıza gelen bir şey varsa videoya yorum olarak beklerim. Umarım destek olabilmişimdir. Kendinize dikkat edin. Arkadaşımız vasıtasıyla bu tarz soruları olan her kimse tabii ki onların yorumlarını da beklerim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.